takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nükhet Demiray. Sizlerle bu videoda verev dönem biyodo tekniği ile Afrikan Zulu desenli bileklik çalışacağız. Nasıl mı bir bileklik bu? Şöyle. Evet, bu sefer bu videomuzda daha değişik bir model çalışacağız ve karşılıklı kapamayı göreceğiz. Bileklikte nasıl kapatabiliriz? Bunu çalışacağız sizlerle. Gerçekten güzel ve her kıyafetle takılabilecek bir model. Renk renk yaparak kullanabilirsiniz. Kolesini de çalışabilirsiniz. Ben lafı fazla uzatmadan bir an önce malzemelerimize geçelim diyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hemen ben size malzemelerimizi göstereyim. Çeşitli renklerde, istediğiniz renklerde, yani bilekliğinizde hangi renkleri kullanmak istiyorsanız 11 numara şu bildiğimiz dizili kum boncuklar kullanabilirsiniz. İsterseniz Miyuki kum boncuk da kullanabilirsiniz, 11 numara. Ben şu anda 3 renk hazırladım. Siz istediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz boncuklarınızı. Boncuk ipimiz, iğnemiz ve içine yaptığımız çalışmanın içine geçirmek için şöyle deri kordon olabilir, serum hortumu olabilir, herhangi bir kablo olabilir, kullanmadığınız bir kolye kordonu olabilir. Bu sertliği sağlamak için böyle bir kordona ihtiyacımız var. Bunu koymazsak eğer böyle elimize bastırdığımız zaman yapışıyor birbirine ve şu diri görüntü sağlanmamış oluyor. Bu görüntüyü sağlamak için içine böyle bir kordon koyuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de çekmiş olduğum verev dönem peyote videoları var. Bu modellerin videolarını da kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu üç modelin de videosu kanalımda mevcut. Bu videoda farklı olarak şu arka kapama koyuyorduk, hatırlarsanız. Bir kapatıyorduk ucunu ve daha sonra her iki tarafa kapama koyuyorduk ama bu videoda ucuca birleştirmeyi göreceğiz farklı olarak. Ve artık desenimiz hep yukarı doğru çıkan şekilde değil. Mesela şurada modelimiz hep yukarı doğru döne döne gidiyor. Bu sefer modelimiz enlemesine. Şemada enlemesine modeli de görmüş olacaksınız. Evet, şimdi artık yapım aşamasına geçelim. Ben şimdi sizlere çalışacağımız şema hakkında bilgi vermek istiyorum. Daha önceki videolarımda şemalarımız aşağıdan yukarı doğru takip ediyorduk desenimizi. Ama ben bu videoda yukarıdan aşağı doğru indireceğim deseni. Arada hiçbir fark yok arkadaşlar. Aşağıdan yukarı başlamakla yukarıdan aşağı deseni takip etmek arasındaki tek fark, aşağıdan yukarı başlarken desenimize şu ilk iki satırımızı soldan sağa takip edip daha sonra bir sol bir sağ şeklinde devam ediyorduk. Aynı şekilde yukarıdan aşağıya başlarken bu sefer sağdan sola doğru gideceğiz. İlk iki satırımızı sağdan sola doğru takip edeceğiz. Boncuklarımızı bu yönde alacağız. Üçüncü satır soldan sağa, dördüncü satır sağdan sola şeklinde bitiş satırımıza kadar devam edeceğiz. İkisi arasında desen olarak hiçbir fark olmaz. Boncuk dizilimi açısından hiçbir fark olmaz. Zaten ikisini de deneyin. Bunu göreceksiniz. Neden yukarıdan aşağı doğru gösteriyorum? Yurt dışındaki gruplarda bu işin standardı bu şekilde oluştu. Yani şemalar yukarıdan aşağıya doğru hazırlanıyor ve bu şekilde anlatılıyor. Ben de bundan sonra bu şekilde göstermeyi düşünüyorum. Çünkü yarın öbür gün internette herhangi bir şema ile karşılaştığınızda yukarıdan aşağıya gördüğünüzde biz bunu aşağıdan yukarı görmüştük, bu şimdi niye yukarıdan aşağı diye bir kavram karmaşası yaşamamanız açısından bundan sonra yukarıdan aşağı göstereceğim. Ama dediğim gibi tek fark başlama yönüdür. Boncuk dizilişinde, renklerinde hiçbir fark olmuyor. Çünkü şemayı ona göre çeviriyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bu şemaları da ayrıyeten PDF dosyası olarak hem aşağıdan yukarıya doğru hem de yukarıdan aşağıya doğru başlangıç şeklinde ayarladım. Bunların İngilizce ve Türkçe şemalarını da koydum. Bunları da indirebilirsiniz arkadaşlar bilgisayarlarınıza veya benden isteyebilirsiniz. Bu şekilde
şemaları da ayrıyetten hazır. Ben şimdi videomda bu şemada çalışacağım. Daha rahat oluyor. Kareleri daha büyük çünkü daha net görülüyor. Evet, şimdi artık çalışmamıza geçelim. Evet, şimdi bir adet stop boncuğumu taktım ve 12 tane de boncuğumu şemama göre dizdim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane boncuğumu dizdim. 12 tane boncuğu neye göre dizdim arkadaşlar? Hemen şemama bakıyorum. Başlangıç noktam bu yönde. Şu sırayı takip ederek boncuklarımı diziyorum. Şemamda hangi boncuklar varsa diziyorum. Ne varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane altın sarısı boncuğumu dizdim. Şimdi 3. satırda soldan sağa doğru 3. satırımı takip edeceğim. Ne yapmam lazım? Bir tane siyah ve 1, 2, 3, 4, 5 tane de altın sarısı yapacağım. Sonra 4. satırıma geçeceğim. 4. satırımı da sağdan sola doğru takip edeceğim. Ne yapacağım 4. satırda? 1, 2, 3, 4, 5 tane altın sarısı ve bir tane siyah yapacağım. 5. satırıma geçeceğim. 5. satırımı soldan sağa takip edeceğim. 1, 2 siyah, 1, 2, 3, 4 tane altın sarısı. 6. satırıma geçeceğim. 1, 2, 3, 4 altın sarı, 1, 2 siyah. Daha sonra 7. satırımda maviye geçiyorum artık. Bir tane mavi, 1, 2 siyah, 1, 2, 3, 4 altın sarısı. 8. satırım 1, 2, 3 altın sarısı, 1, 2 siyah, 1 mavi. 9. satırım 1, 2 mavi, 1, 2 siyah, 1, 2 altın sarısı. 10. satır 1, 2 altın sarısı, 2 siyah, 2 mavi peyote ve 11. satırım 1, 2, 3 mavi, 2 siyah, 1 altın sarısını yapacağım. Ve bundan sonra verevinden birleştirme işlemine geçeceğim. İşim bittiği zaman bu aşamaları 11. satır dahil olmak üzere yaptığım zaman elimdeki çalışmam bu olacak arkadaşlar. Yani aslında şemama göre şöyle duruyor. Şu. Ve bunu birleştireceğiz. İki ucunu verevinden birleştireceğiz. Şimdi ben size birkaç satır da olsa yapmaya başlayayım. Ne dedik? 12 tane boncuğumuzu dizdik. Şemama göre ne yapacaktım? Bu taraftayım şimdi. Bir tane siyah ve 5 kere de altın sarısıyla peyote yapacağım. Siyahla birinci peyotemi yapıyorum. Bu benim 3. satırım. Ve 5 kere de altın sarısıyla peyotemizi yapalım. Birinci, ikinci ve 3. satırım. 3. satırımın peyotesini yaptım, bitti. Şimdi bakalım 4. satırım bana ne diyor? 3'ü bu şekilde yaptım. 4. satırım bu yönde çalışacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane altın sarısı ve bir tane de siyah yapacağım. Şimdi de diğer yönde devam ediyorum. Şemanızı arkadaşlar takip ederek 11. satırda dahil olmak üzere bu şekilde çift sayı peyotenizi çalışıyorsunuz. Ve bu
çalışmayı elde ediyorsunuz. Bu görseli elde ediyorsunuz. Şimdi bunu verevinden birleştirelim. Şimdi birleştirme işlemimize geçelim. Biz ne yaptık? 11. satır dahil olmak üzere yaptık ve bu görseli elde ettik. Şimdi şu boncuğu, şu sol üst köşedeki boncuğumu alacağım. Buraya birleştireceğim. Yani şu boncuğumu alacağım. Buraya birleştireceğim. Hadi yapalım. İğnemi bu yönde sol üst köşedeki boncuktan geçiriyorum. Ve sağ alt köşedeki boncuktan da bu şekilde çıkıyorum. Ve şöyle ortada 2 tane ipim oluşuyor. Bunları çekiyorum arkadaşlar. Çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Bakın bu 2 boncuk birbirine birleşti. Şimdi iğnemi buradan ve şu boncuktan çıkıyorum. Satırımı birleştirdim. Şemamda acaba neredeyim? Şimdi ona bakalım. Şemamızda neredeyiz? Ben bu boncuğumu aldım, buraya birleştirdim. Şu 2 boncuğun içinden şu 2 boncuğu birbirine birleştirdim. Şunu aldım buraya. Şu 2 boncukla birleştirme işlemini yaptım. Ne yaptım? Bir tane bundan yürüttüm. Sonra da bundan yürüttüm, değil mi? İkinci sarıdan da yürüttüm ve şu anda ben bu boncuğu alacağım. 12. satırımda bu boncuğu alacağım. Yani 12. satırımı ben hangi yönde çalışacağım? Bu yönde 12. satırımı çalışacağım. Ne yapacağım? 1, 2 tane siyah, 1, 2, 3 tane de mavi ile peyotemi yapacağım. Daha sonra 13. satırıma geçeceğim. Bu yönde 13. Ve 14, 15 şeklinde bu yönde 14, 15, 16, 17, 18 bu şekilde artık bilekliğim ya da kolyem bitene kadar istediğim gibi çalışabilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben burada şemada 12, 13, 14 diye çalışmama devam edeceğim. Yani şu 2 satır siyahı da yapacağım. Ve ondan sonra nerede yeni renk geçmek istiyorsanız size o noktada tekrardan göstermeye devam edeceğim. Yani bu şekilde şurada ben kaldığım yerden şu 12. satırımdan devam edeceğim. Ne yapıyorum şimdi? Bir tane şunu koyalım şuraya. Zaten artık renkler de bana ne yaptığımı söylüyor. Pratik olarak çalışmamızın üzerinde hiç şemaya bakmadan dahi hangi rengi gireceğimi çok net bir şekilde görebilirim arkadaşlar. Bakın bir tane siyah girdim. Şimdi bir siyah daha yapacağım. Buraya başka bir renk koyarsam olur mu? Olmaz. Siyah koymam lazım. Siyah koydum. Şimdi sıra hangisinde? Bakın mavi koymam lazım. Şimdi mavi koyuyorum. Tekrardan satırımın sonuna kadar mavi ile devam ediyorum.
Satırlarımızı elimizdeki işte nasıl takip edeceğiz? Şöyle takip edeceksiniz. Hemen söyleyeyim. Bakınız. 2 tane siyah satırım var değil mi benim şemamda sabit olarak? Bakın 2 siyah satırım burada tamamdır. 1, 2. Şimdi 7 tane maviyi buradan takip edeceğim. 1, 2, 3. Bu dıştaki satırım 7 olduğu zaman benim mavi satırlarım bu yönde tamam demektir. Ama daha aşağıda mavi satır örmeye devam edeceğim ben. Ve RPÖT de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi ben mavinin 4. satırına başlıyorum. Ve renk değiştirmelerim hep dıştaki kalan satırda olacak. Birleştirme satırında renk değişimine başlamayacağım. Bunu da göreceğiz zaten. 1, 2, 3. Bakın şimdi zaten bana diyor ki bundan sonra bir tane daha mavi al. Şurada bakın buraya şimdi siyah koyduğumu düşünelim. Olacak mı? Bakın siyah olduğunu düşünelim burada. Olmayacak. Mavi kesintiye uğrar. Burada siyah almıyorum. Ne yapıyorum? Mavi alıyorum. Hiç şemaya bakmadan dahi çalışabilirsiniz. Siyah alıyorum. Bakın siyahımın 2. satırı burada bitmiş durumda. Dışta bitti. 2 satır burada bitti ama ben daha aşağıda hala bakın 2'yi yapıyorum. Burada bir siyah var. Şimdi 2. siyahı koyuyorum. Aşağıya kadar 2. satır bitecek. Ancak o zaman rengim tamamlanmış oluyor. Siyah ve bir siyah daha. Şimdi birleştirme satırına geldim. Bakın burada renklerimin denk gelmesi gerekiyor. Eğer denk gelmiyorsa bir yerde boncuklarda bir hata yapmışım demektir. Renk alımında bir hata yapmışım demektir. Siyah. Birleştiriyorum arkadaşlar. Ve şimdi yukarı doğru çıkıyorum. Neydi? Hep şu düzlem üzerinde arkadaşlar yaptığımız iş peyote çalışıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Şu düzlem üzerinde gidiyoruz, sonra geliyoruz, burada birleştiriyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz, burada birleştiriyoruz. İşte renk değişimlerini bu noktada yapıyorum. Bu tarafta yapıyorum sürekli. Şimdi işime devam ediyorum. Siyah. Bakın hiç şemaya bakmıyorum. Bakmama gerek de kalmıyor. Bir tane siyah. Şimdi ne alacağım? Mavi almam gerekiyor. Çünkü maviyi devam ettiriyorum. Ve satırın bitene kadar mavi yapacağım. Evet, ben şemama göre mavileri çalıştım. Şimdi şemada neredeyim? Şemamda ben en son sizinle şurayı yaptık ve daha sonra ben 14, 15, 16, 17, 18, 19'u gittim. Şu 20. satırımı da yaptım ve şuradan çıkmış durumdayım ben şu anda. Arkadaşlar yeni renge geçerken hep dıştaki satırdan başlıyoruz. Asla birleştirme tarafından yeni renge geçmiyoruz. Zaten şemamız da buna izin vermiyor. Çalışmamıza bakalım. Çalışmamda mavilerin bittiğini nasıl anlayacağım? Sayıyorum. Mavilerin başlangıcı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boncuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boncuk. 7 boncuğum benim olmuş. Bir altındaki de 7 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Ben artık bu şemaya göre yeni rengime geçebilirim. Ne renk alacağım? Siyah. Yeni rengim siyah. Bakın dış tarafta yeni renk. İç tarafta yeni renge
buralarda başlamıyorum. Bir tane siyah alıyorum ve daha sonra şemam ne diyor bana? Bir tane siyah al, 1, 2, 3, 4, 5 tane mavi al. Aşağı satırlarda mavilerim devam ediyor. Neye göre devam ediyor? Hepsi 7. satırı buradan yukarıdan aşağı tamamlayana kadar mavilerim devam ediyor. Dış satırlarımda ikinci siyahı da yaptıktan sonra, yani şu 1, 2, 3, 4 satır siyahtan sonra tekrardan yeni rengime geçmiş olacağım. Yani şemanızı takip etmeniz yeterli. Zaten bir süre sonra artık şemayı takip etmeyi bırakacaksınız arkadaşlar. Yeni rengime burada geçiş yaptım. Ve şemama uygun bir şekilde işime devam ediyorum. Birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar, birleştirirken şu renkler birbirini düz kesecek. Düz. Eğer burada bir girinti çıkıntı olursa hatanız var demektir. Bu şekilde birleştiriyorum. Ve yukarıya doğru devam ediyorum. Neymiş bundan sonraki şemamda? Ben şimdi şöyle ekrana gelsin. Şurayı yaptım. Yaptım. Şimdi şunları yaptım, işaretleyeyim. 21.yi yaptım. Şimdi burayı yapacağım. 1, 2, 3, 4 mavi ve 1 siyah yapacağım. Bu yönde. 4 mavi, 1 siyah. Yapalım. Şimdi siyaha yine 2 satır olacak ya siyahım. İkincisini alacağım. Şemama bakıyorum. Şimdi şuradayım. Siyah alacağım. 1, 2 siyah alacağım. 1, 2, 3, 4 tane mavi yapacağım. Ve dördüncü de birleştiriyorum. Şemama bakıyorum. Çalıştım. Şimdi bir şu yöndeyim. 1, 2, 3 mavi, 1, 2 siyah yapacağım. 3 mavi, 2 siyah. Bir, 2. Şimdi bakın 2 satır siyahım bitti. Şimdi burada artık yeni rengi geçmem gerekiyor. Burada yeni rengi geçeceğim. Yeni rengim neymiş mesela? Burada kırmızıymış. Burada artık yeni rengi geçeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi kırmızı boncuğumla yeni rengime başlayacağım. Şimdi buradaki mantığı anlayabildiniz sanırım. 2 satırım bu dış taraftan bittiği zaman artık desenim neyi gerektiriyorsa burada 2 satır yeni rengime başlayabiliyorum. Bir boncukla yeni rengime başlıyorum. Ama eski rengim aşağıda tamamlanana kadar siyah olarak devam edecek. Tamamlanana kadar bu 2 sıra aşağıda devam edecek. Burada bittiği için artık 2 sıra yeni sıraya geçtim. Ve siyah alarak neydi?
kırmızı, siyah, siyah. Sonrasında da mavilerimi tamamlıyorum. Basit bir şema arkadaşlar. Çalıştıkça artık bir süre sonra şemaya bakmadan boncuklarınızın rengine göre devam edeceksiniz. Dediğim gibi artık başlangıçtaki 7 satırı yaptıktan sonra o başlangıç kısmını birleştirip siyahları da şu siyah kısmı da birleştirdikten sonra istediğiniz gibi renk geçişlerinizi ayarlayabilirsiniz. 3 satır mavi yaparsınız, 5 satır beyaz yaparsınız, 2 satır siyah yaparsınız. İstediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Tek şart satır şemanızı artık bitirirken birleştirmeye geçtiğinizde başlangıçtaki renk neyse bitişteki renk de o olacak arkadaşlar. Bu şekilde bütün çalışmanızı, bilekliğinizi bu şekilde başlangıç ve bitiş renkleri aynı olmak üzere arkadaşlar bitireceksiniz. Bitirdikten sonra şimdi birleştirme aşamasına sizinle geçelim. Artık daha fazla örgü kısmını göstermeme gerek olmadığını düşünüyorum. Birleştirme satırlarını zaten eğer vere peyote tekniğini hiç bilmiyorsanız mutlaka daha önceki videolarımı izleyerek bu tekniği öğrenin. Daha sonra bu modeli yapmaya başlayın arkadaşlar. Şimdi birleştirme kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, birleştirme işlemine geçmeden önce biz bunu kaç santim öreceğiz diye sorabilirsiniz ki soracaksınızdır da. Ben de bunu yaparken kendi kendime sordum. Şimdi bu ölçüyü alırken öncelikle el ölçümüzü alıyoruz. Şu şekilde şuradan tutayım. Şöyle. Yaklaşık 20 santim arkadaşlar. 20 santim örmem demek ki benim yeterli olacak. Kendi elimden geçebilmesi için kendi el ölçünüzü de bu şekilde ayarlayıp ölçüp öreceğiniz uzunluğu da buna göre ayarlarsınız. Benim göstereceğim şekildeki birleştirme işleminde bir ucumuzu ölçümüze dahil ediyoruz, şu sivri ucu. Ve şu çizgide, yani şu diğer geri kalan sivri ucu dahil etmeseniz de olur. Çünkü bu birbirinin içine bu şekilde oturacağından, geçeceğinden, birbirinin üstüne oturacağından o zaten baştaki ölçtüğümüzde şu dahil ettiğimizin içine girmiş oluyor. Ama çok da önemli değil. Öyle yarım santim, bir santim yani çok büyük bir farklılık katmayacaktır. Ben buna göre 20 santimimi şurada ölçtüm. Ve benim elime bu da aynı ölçüde gayet rahat bir şekilde giriyor arkadaşlar. Bu şekilde ölçü alabilirsiniz. Yapacağınız kişinin elinin ölçüsüne göre de ayarlayabilirsiniz. Ölçü işini de gösterdikten sonra şimdi birleştirmeye geçelim. Evet arkadaşlar, birleştirme mantığını önce şemada göstermek istiyorum. Başladığımız renkle bitirdiğimiz renk aynı olacak. Burası benim başlangıç noktam, burası bitiş noktam. Başlangıçta başladım, bütün şemamı yaptım. En son 7 satır kırmızımı, 2 satır siyahımı bitirdikten sonra artık yeni renge geçiyorum ya. Bu yeni rengimi, yani altın sarısı rengimi artık 7 satır değil 6 satır yapacağım. Yani 7 kırmızı 2 siyah satırım bitti. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 satır siyah, bir de burada var 7. Pardon, 6 satır altın sarısı, bir de burada var 7. 6 satır altın sarısı, bir de burada var 7. 5 satır 2 satır 7. 5 satır 2 satır 7. Bunlar birbiriyle karşılıklı birbirlerinin içlerine geçecekler. Mantık bu şekilde. Yani ben en son bitirdiğimde 7 satır altın sarısı yapmıyorum. 6 satır yapıyorum ve o şekilde tamamlıyorum. Niye öyle yapıyorum? Çünkü bunlar birbirinin içine geçtikleri vakit tamamen 7'şer satır 7'şer satır birbirlerini tamamlayacaklar arkadaşlar. Yani ben o
bir tane 6 satır yapıp 7. boncuğumu hali hazırdaki baştaki boncuğu kullanarak tamamlayacağım. Ki bunlar verevinden birbirine düzgün bir şekilde eşit sayıda otursunlar diye bu şekilde yapıyorum. Şimdi birleştirirken de bunu göreceğiz. Şemalarınızı kendiniz hazırlarken de buna dikkat etmenizi öneriyorum. Başlangıçtakine göre sondakini ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bu şema 7 her bir renkte başlangıçtaki ve bitişteki renk 7'ye göre ayarlandı. Bu şekilde şimdi karşılıklı birbirine çapraz dikiş, şu zikzak dikişimiz var ya hani peyote, tel kapamalarda vesairede yaptığımız yuvarlaktaki yuvarlak bir şekilde karşılıklı kaparken yaptığımız zikzak dikişle bir tarafını zikzak dikişle diğer tarafında karşılıklı boncuklarımızı denk getirecek şekilde kapatacağız arkadaşlar. Evet, şimdi birleştirme işlemimize başlayalım. Ben şemamdaki arkadaşlar şu son satırdaki boncukları, şu boncukları renkli aldım. Size birleştirme işini rahat gösterebilmek adına şu şekilde renkli çalıştım son satırımı. Renkli boncuklar koydum. Şimdi içine en başta gösterdiğim kordonumu takıyorum. Ve uçlar karşılıklı birbirine denk geliyor. Düz kısımlar karşılıklı, çıkıntılı kısımlar karşılıklı birbirlerine şimdi birleştirme işlemine başlayacağım. Birleştirme işlemini yaparken ipliğimi sıkı çalışacağım. Çekerek çalışacağım. Bollaşmasına izin vermeyeceğim. Evet. Şimdi karşılıklı bakın şöyle getirdiğim vakit zaten boncuklar birbirini görüyor. Şu iki boncuğu şu şekilde şunu ve şunu birbirine birleştireceğim. Aynı düzlem üzerinde bunlar çünkü. Anlaşıldı umarım. Bu iki boncuk birbirine birleşecek ve açık maviden geçiyorum. Bu aşamadan sonra artık karşılıklı her iki taraftaki çıkıntılı boncukları zikzak şeklinde, zikzak dikiş şeklinde birbirine dikeceğim. Bakın verevlik bozulmayacak. Şu verevlik hiçbir şekilde bozulmayacak. Şimdi artık ipliğimi çekelim. Arkadaşlar şurada ipliğinizin bu aşamada ipliğimizi bol bırakmayalım. İpliğim mavi boncuktan çıktı. Şimdi üsttekini ben yapmıştım. Mavi üstteydi. Şimdi alttaki çıkıntıdaki boncuk hangisi? Sarı. Bakın bu sarı çıkıntıda. Ve üstteki kırmızı. Bir alttan bir üstten çıkıntılı boncuklardan geçeceğim. Zikzak dikişimi yapacağım arkadaşlar. Ve ipimi sıkı bir şekilde çekeceğim. Şimdi sırada ne var? Şöyle iyi gözükmüyor mu acaba? Evet. Şimdi sırada yine alttaki sarı, bir alttan, bir üstten. Alttaki sarı, üstteki siyah çıkıntılı boncuklardan geçtim. Şimdi sırada ne var? Sarı, yeşil. Sarıdan
ve yeşilden geçiyorum arkadaşlar. Sarı ve yeşilden zikzak geçtim. Şimdi bilekliğin içe doğru geldi. Şöyle. Şimdi nereden geçeceğim? Bakın, sarı, mavi. Sarıdan ve maviden geçiyorum. Şimdi iğnemi şöyle geri atıyorum halkanın içinden. Evet. Şimdi sırada ne var? Sarı ve şu yukarıdaki sarı. Evet. Zikzak dikişlerim arkadaşlar sona erdi. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde verevlikleri de bozulmadı. Ama ben şimdi bu renkli boncuklar yerine sarı boncuklarımı koyarak tekrardan zikzak dikişimi yapıp buraya geleceğim. Aynı noktaya geleceğim ve sizlerle şu kısmı birleştireceğiz. Evet, ben sarı boncuklarımı koydum. Şöyle. Renkli boncuklarımı söktüm. Sarı boncuklarımı taktım. Zikzak dikişimi yaptım ve aynı yerdeyiz. Şurada kaldık arkadaşlar. Şimdi şuradaki boncuktan, solundaki boncuktan aşağıya iniyorum. Bakın şöyle göstereyim. Buradan aşağıya iniyorum. Niye? Verevliği denkleştirmem lazım. İpim hep çekili, sıkı. Ve yine yanındaki sağdaki deminki indiğim boncuktan, deminki boncuktan yukarı çıkıyorum. Ve üstteki yarının, üstteki parçanın şu boncuktan iğnemi çıkarıyorum. Artık şu boş kısmı birbirine dikeceğim. Burada dikerken de hiçbir zaman verevliğini bozmayacağım. Bu verevliği bozmadan dikeceğim arkadaşlar. Şimdi ipim burada. Bir yandaki, bir solundaki boncuktan ve bir hafif geride olan boncuktan aşağıya iniyorum. Şimdi bir solundaki boncuktan ve bir üstteki boncuktan yukarı çekiyorum. Aynı mantıkla bütün sırayı birbirine dikiyorum. Hafif geridekinden arkadaşlar çıkıyoruz ki sağlam olsun. Şimdi şu iki boncuktan bu iki boncuktan bu şekilde dikiyoruz. Sonuna geliyoruz. Az kaldı.
Mantığı anladınız umarım. Önemli olan verevliği bozmamak. Bu şekilde diktiğinizde oldukça sağlam oluyor. Kolunuza takıp çıkarırken hiçbir şekilde bollaşmaz, açılmaz. Evet, buralar birazcık. Bakın şurada hafif bol bırakmışım. Gördünüz mü arayı? Bunu daha sıkı yapmam gerekirmiş. Orada bol kalmış. Onun için diyorum ki ipinizi bol bırakmayın. Onu bir daha dikerek. Evet, böylelikle verev birleştirme işlemim tamamlandı arkadaşlar. Artık ipimi sağlamlaştıracağım ve yok edeceğim. Daha sonra işimiz tamamıyla bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, bilekliğimiz bitti. İpliğimizi de kaybettim. Ve gayet güzel bir şekilde koluma, törenle takıyorum. Bu da daha önceden yapmış olduğum bileklik. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalışmamız sona erdi. İnşallah siz de bu modeli yapmayı denersiniz ve yaptıklarınızı benimle paylaşırsınız. Instagram hesabım Bir Dünya Boncuk Nükhet Demiray. Facebook hesabım Bir Dünya Boncuk. Bana buralardan ulaşabilirsiniz. Merak ettiklerinizi sorabilir. Yapmış olduğunuz ürünlerinizi, videolarımı izleyerek yapmış olduğunuz ürünlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Sevgiyle, sağlıcakla ve dostça kalın. Hoşça kalın.